kristal kafataslarına atfedilen gizemler uzun yıllardır herkesin dilinde. Bu nesneler o kadar göz alıcı ki onlara bakıp da başka diyarlara gitmemek çok zor. Onlar hakkında kulaktan kulağa konuşulan bazı yerel hikayelerin gerçeklik payı nedir? Bu cezbedici güzellikteki nesneler içlerinde ilginç sırlar barındırıyor olabilirler mi? İngiliz macera sever Mike Hedges ekibiyle birlikte 1924'te Belize'ye gelmişti. Belize, Karayip Denizi'nde yer alan bir ülke. Kuzeyinde Meksika, batı ve güneyinde Guatemala bulunuyor. Mike'ın asıl amacı Yucatan ormanlarındaki bir harabeye ulaşmaktı. Eski bir Maya kenti olan Lubantun'a. Ekip Lubantun'daki bir Maya piramidine girdiğinde Mike'ın üvey kızı Ena, arkeoloji tarihindeki en gizemli nesnelerden birisini buldu. Tek bir kuvarstan yapılmış kristal bir kafatası. Bu kafatasının keşfinden beri Mayaların doğaüstü güçleri olduğuna inanılıyor. Çünkü bu kafataslarına yüklenen o kadar çok anlam var ki herkes sanki bir tane seçmiş ve ona inanmış gibi. Bunlara Meksika ve Orta Amerika'da çok sık rastlıyoruz. Onlar hareketli çenelere sahipler, özenle oyulmuşlar. Bazıları açık, bazıları da dumanlı bir renge sahip. İnsanlığın bunlara uhrevi güçler yüklemesi normal. Tarihimiz buna benzer nesnelerin doğaüstü olduğuna inanan insanlarla dolu. Kristal kafaların yüzlerce yıl önce Kolomb öncesi Mezoamerika bölgesinde yapıldığına inanılıyor. Onların tasarımcıları çoğunlukla Aztek ve Maya uygarlıklarıydı. Onların mistik güçlere sahip olduğunu anlatan birçok efsane var. Hepsi de güçlü bir irfan taşıdığını anlatır. Bana göre en ilginç inanışlar, onların düşünce gücüyle oyulduğunu, mistik kültürlerin geniş mahzenleri olduğunu ve bilgeliğin kapılarını açıyor olduğunu anlatan inanışlardır. Bu kafataslarının insan eliyle değil de düşünce gücüyle oyulduğunu düşünmek, hatta onlarla telepati yoluyla konuşmak. Bunlar birçok insanın inandığı efsaneler. Bir efsaneye göre bu kafatasları 13 tane ve her biri eski insanların ruhlarını taşıyor. Bu onlarca film ve dizide onlarca kez işlenmiş bir konu. Mike Hedges bir kafatası koleksiyonuna sahipti. Farklı boyutlarda bir avuç gerçek kristal kafatasına sahip olduğunu iddia ediyordu. Gerçek diyorum çünkü bunların birçok sahteleri vardı. 1954'te yazdığı bir hatıra kitabında bu kafataslarının Mayalara ait eserler olduğunu belirtmişti. İçlerinden bir tanesine Kıyamet Kafatası ismini vermişti. Ölümünden sonra bu görevi kızı devraldı. Enna kafataslarını düzenlediği uluslararası turlarla dünyayı tanıttı. Birçok televizyon programında onların hikayesini anlattı. Bir izleyiciye Mayaların bu kafataslarını insan öldürmek için kullandığını söylemişti. Belli ki bu kafatasları onlar için iyi bir gelir kaynağı, bir şov malzemesi olmuştu. Eğer bu 13 kafatasını bir araya getirirseniz, insanlığın hayatta kalması için en kritik sırları size sunabilir. Hatta evrenin sırlarını bile size sunar. Ancak sadece insanlık buna hazır olduğunda. Bu bilim kurgu dizisi senaryosunu andıran kehanet yerli Amerikalılara aitti. Hem Paris'te hem de Londra'daki müzelerde benzer birçok kafatasları vardı. Müzede görevli antropologlar ve bilim insanları bu kafataslarının kayıp kıta Atlantis ya da uzaydan geldiğine dair görüşleri elbette reddediyorlardı. Ama hiç kimse bu egzotik ve ürkütücü nesnelerin gerçek tarihini bulamamıştı. Onlar da tarihini ve amacını merak ediyorlardı. Avrupa'nın bu en bilinen şehrindeki kafatasları 100 yıldan uzun bir süredir Mezoamerika Aztek eserleri olarak sergileniyor. Ama 20. yüzyılla birlikte bu eserlerin özgünlükleri sorgulanmaya başlandı. Her alanda olduğu gibi bu alanda da sahtecilik yapılmış olabilirdi. 1992'de Washington DC'deki Smithsonian merkezine süt beyazı kristal bir kafatası gönderildi. Gönderen kişi kimliğini açıklamamıştı. Kristalle birlikte gönderdiği notta şunlar yazıyordu. Bu Azteklere ait bir kafatası. 1960'da Meksika'dan satın alındı. Meksika'daki çalışmalarıyla bilinen arkeolog Jane McLaren Walsh bu kafatasının esrarını çözebilirdi. Jane bu kafatasını diğer müzelerdeki muadilleriyle karşılaştırdı. Müze arşivlerini aylarca karıştırdı. Yanıtları bulabilmek için uzmanlarla birlikte çeşitli bilimsel araştırmalar yürüttü. İlk keşfettiği detay gelen kristal kafataslarıyla Mezoamerikan sanatı arasındaki stilistik farklılıklardı.
Kafataslarına Kolomb öncesi Amerika'da ikonografide çok sık rastlanıyordu. Mezoamerikan kafatasları genellikle bazalttan oyulmuştu ve çok özenli işlenmemişlerdi. Ayrıca Kolomb öncesi dönemde kuvars çok nadir kullanılmıştı. Ve daha da önemlisi arkeolojik kazılarda belgelenmiş hiçbir kristal kafatası bulunamamıştı. Jane tasarımların gizemini çözememişti. O yüzden dikkatini başka bir alana çekti. Kafataslarının ilk sahiplerine. Hem İngiltere hem de Fransa'daki kafatasların sahipleri 19. yüzyılda antika satıcılığı yapan Fransız Eugene Bubon'a kadar uzanıyordu. Eugene, Aztek eserleri konusunda uzmanlaşmıştı. Bu eserleri satın almak için sık sık Meksika'ya gidiyordu. Eugene Bubon, sahte eser satışı konusunda adeta bir rekor elinde bulunduruyordu. O yüzden hiçbir müze doğrudan ondan eser satın almamıştı. Eugene bu eserleri ilk kez 1878'de bir sergiye satmıştı. Bu satıştan 20 yıl sonra 1898'de Britanya Müzesi bu kafatasını Tiffany & Co şirketinden satın aldı. Bu eserler Eugene'in eserleriydi. Eugene bunları Meksika'daki bir arkeolojik alanda keşfettiğini, onların Azteklere ait olduğunu söylemiş ve aynı eseri hem Meksikalılara hem de bu Amerikalı şirkete satmaya çalışmıştı. Jane bu andan sonra odağını bilime çevirdi. Bilim insanı Margaret Sacks'la beraber kafatasların yaşını belirlemeye çalışıyorlardı. En yaygın yöntem olan karbon tarihleme yöntemini kullandıklarında kuvarsın yaşını tayin edemediler. Başka bir analiz yöntemi denemeliydiler. Taramalı elektron mikroskobu aradıkları yöntem olabilirdi. Bu yöntemi kullanarak kafatasların yüzeylerini Kolomb öncesi dönemdeki birkaç gerçek kristal nesneyle beraber tarayıp karşılaştırma yaptılar. Kadeh üzerinde düzensiz sıralanmış aşınma izleri vardı. Bu izler bu kadehin el tipi aletlerle yapıldığını gösteriyordu. Ancak kafataslarındaki aşınma izleri tutarsızdı. Kafatasındaki izler İspanyolların Meksika'yı fethetmesinden sonra mevcut olabilecek döner tekerlek gibi birkaç ekipmanla yapıldığını kanıtlıyordu. Kısa bir zaman sonra daha fazla bilgi elde edebilmek için kafatasları üzerinde Raman spektroskopik analiz yöntemini kullandılar. Kuvars tahmin ettikleri gibi Meksika'dan değil Brezilya veya Madagaskar'dan gelmişti. Yani Britanya Müzesi açıkça kandırılmıştı. 19. yüzyılın sonlarında Madagaskar ve Brezilya eş zamanlı olarak Fransa'ya kaya kristali ihraç etmişti. Aynı dönemlerde Eugene Bubon antikalar ve sahte ürünler satıyordu. Bu da zaten her şeyi açıklıyordu. Daha sonra yapılan bir başka testte de kafatasının Brezilya veya Madagaskar'dan geldiği doğrulandı. Smithsonian'ın elindeki kafatasları ise daha farklı sonuçlar vermişti. Yine Margaret tarafından X ışını kullanarak yapılan analizler bu nesnelerin pürüzsüz olması için çamur maddesi olan silikat karbürünle yapıldığını göstermişti. Fakat bu madde 1950'lerde kullanılmaya başlanmıştı. Yani Smithsonian'ın kafatasları sanıldığından çok daha yeniydi. Bu sonuçlar nesnelerin Maya veya Aztek uygarlıklarına ait olmadıklarını, onlara göre çok daha yeni ve modern kaldıklarını açıkça gözler önüne sermişti. Şimdi geriye kalan tek şey Mike Hedges'in elindeki kafataslarını incelemekti. Jane onların da tıpkı diğer kafatasları gibi önemsiz olduğunu gösteren bazı kanıtlar buldu. Temmuz 1936'da yayımlanan bir dergide Mike'ın elindeki kafatasına çok benzer bir kafatası yayımlanmıştı. İsmi Burney kafatasıydı. Araştırma derinleştirildiğinde bu kafatasının Mike tarafından o yıl satın alındığı anlaşıldı. Yani keşfettiklerini iddia ettikleri 1924 tarihinden çok daha sonra. Hatta bu kafatasının Sidney Burney adındaki bir sanatçı tarafından Sotheby's'teki bir açık artırmada Mike'a satıldığı bile kanıtlandı. 1934'te ve öncesinde ise bu nesne hakkında hiçbir kayıt yoktu. Yani Lubantun'da bulunduğu iddia edilen bu kafatası tam bir sahtekarlıktı. Ama aile bu kafataslarını kullanarak bir servet elde etmiş, milyonlarca insanı kandırmıştı. Mike'ın kızı Anna 100 yaşında hayatını kaybetti. O öldükten bir yıl sonra Nisan 2008'de kafatası bilimsel testlerden geçirildi. Testler beklenen sonucu vermişti. Bunlar modern zamanın ürünleriydi. Hatta bu kafatası Britanya Müzesi'ndekiyle aynı boyutlardaydı. Muhtemelen onun bir kopyasıydı. Bütün bu kanıtlara rağmen insanların çoğu hala bu kafataslarının büyük anlamlar taşıdığını iddia ediyor. Onlar adeta gerçeği bilmek değil de kandırılmak istiyor gibiler.
Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.